Bir akvaryum camından içeri baktığınızda gördüğünüz şey aslında durgun bir su kütlesi değildir. O camın hemen ötesinde her milisaniyede milyonlarca kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği, bitkilerin birbirine alveolopatik sinyaller gönderdiği ve yosunlarla bitkiler arasında mikroskobik düzeyde bir yaşam savaşı verildiği karmaşık bir evren vardır. Birçok hobici için bitkilerin erimesi veya akvaryumun yosunla kaplanması bir talihsizlik gibi görünse de aslında bu durum suyun dilini okuyamamaktan kaynaklanan biyolojik bir yanıttır. Eğer bitkileriniz sararıyorsa, yaprakları şeffaflaşıyorsa veya o hayal ettiğiniz yemyeşil zemin bir türlü oluşmuyorsa, bu videoda sadece bitki dikmeyi değil, su altının biyokimyasal mekanizmalarını kontrol etmeyi öğreneceğiz. Bitkiler, balıkların dışkılarından meydana gelen amonyumu ve nitratı alarak suyu toksinlerden arındıran doğal birer filtrasyon merkezidir. Bu biyolojik süreç, akvaryumun kendi kendini temizleyen bir ekosisteme dönüşmesini sağlar. Bitkilerin bu görevi yerine getirebilmesi için en temel süreç fotosentezdir. Fotosentez sırasında bitkiler ışık enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu karbonhidratlara dönüştürür. Bu süreçte üretilen oksijen, suyun içindeki erimiş oksijen miktarını arttırarak balıkların ve faydalı bakterilerin hayatta kalması için gerekli olan atmosferi sağlar. Bitkilerin büyümesi rastgele bir süreç değildir. Belirli elementlerin varlığına dayalı matematiksel bir dengedir. Bu dengeyi anlamak için von Liebig tarafından popüler hale getirilen minimum yasasına bakılmalıdır. Bu yasaya göre bir bitkinin gelişimi ortamda en bol bulunan besin maddesi tarafından değil, en kısıtlı olan besin maddesi tarafından belirlenir. Bu durumu bir Liebig fıçısı ile canlandırabiliriz. Fıçıyı oluşturan her bir tahta farklı bir besin maddesini temsil eder. Fıçının içine su doldurduğunuzda suyun seviyesi en kısa olan tahtanın yüksekliğini aşamaz. Eğer akvaryumunuzda ışık ve karbondioksit çok fazlaysa ancak demir seviyesi sıfırsa bitki büyümesi demirin izin verdiği noktada durur. Bu durumda bitki tarafından kullanılamayan diğer tüm fazla besinler ve ışık fırsatçı yosunlar ve algler tarafından tüketilmeye başlanır. Akvaryum bitkileri besinleri iki ana grupta tüketirler. Makro ve mikro elementler. Makro elementler bitkilerin büyük miktarda ihtiyaç duyduğu maddelerken mikro elementler daha az ama hayati öneme sahip maddelerdir. Makro elementler azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyumdur. Azot, bitkilerin büyümesi, yeşil kısımlarının gelişimi ve fotosentez için kritiktir. Eksiklik durumunda bitkilerde sararma görülür. Fosfor kök gelişimi, çiçeklenme ve hücre içi enerji aktarımı için gereklidir. Eksikliğinde zayıf kök gelişimi ve büyüme duraksaması yaşanır. Potasyum su dengesinin korunması, enzim aktivasyonu ve hastalıklara karşı direnç sağlar. Eksikliğinde yapraklarda küçük siyah delikler ve zayıf gövdeler oluşur. Kalsiyum hücre duvarlarını güçlendirir ve büyüme noktalarını destekler. Eksikliğinde yeni yapraklar kıvrılır veya deforme olabilir. Magnezyum klorofilin merkezi atomudur. Eksikliğinde yaşlı yaprakların damar aralarında sararma görülür. Mikroelementler demir, bor, bakır ve çinkodur. Demir klorofil sentezi için vazgeçilmezdir. Eksikliğinde yeni yapraklar şeffaf olur ya da beyaza yakın sarı. Bor, bakır ve çinko enzimatik reaksiyonlar ve metabolik süreçlerde katalizör görevi görürler. Bitkilerde besinlerin taşınabilirliği hobicinin teşhis koyması açısından kritik bir niş bilgidir. Bazı elementler mobil iken bazıları immobil özelliktedir. Azot, fosfor ve potasyum gibi mobil elementlerin eksikliği bitkinin bu besinleri yaşlı yapraklardan söküp yeni sürgünlere taşıması nedeniyle önce yaşlı yapraklarda görülür. Demir ve kalsiyum gibi immobil elementlerin eksikliği ise doğrudan yeni çıkan genç yapraklarda ve sürgün uçlarında bozulma olarak kendini gösterir. Akvaryum bitkiciliği sadece bir bilim değil, aynı zamanda tarihsel bir sanattır. Bitki düzenleme stilleri zamanla iki büyük ekolün etkisi altında kalmıştır. 1930'lu yıllarda geliştirilen Hollanda tarzı en eski stil olarak kabul edilir. Bu tarzda odak noktası bitkilerin kendisidir. Bitkiler soldan sağa doğru uzanan düzenli sıralar halinde dikilir ve buna Hollanda sokakları denir. Burada derinlik ve kontrast farklı yaprak formlarının ve renklerin yan yana getirilmesiyle sağlanır. 1990'lı yıllarda ise Japon akvarist Takashi Amano, doğa akvaryumu konseptini tanıtarak hobiyi kökten değiştirmiştir. Amano, Japon bahçe sanatı, zen felsefesi ve wabi sabi kavramlarını su altına taşımıştır. Amano'nun tarzında kaya ve kütük gibi materyaller merkezi bir rol oynar ve bitkiler bu yapının etrafına doğayı taklit edecek şekilde yerleştirilir. Amano'nun en büyük teknik katkısı akvaryumlarda basınçlı karbondioksit kullanımını yaygınlaştırması ve yosunla mücadelede devrim yaratan Amano karidesini hobiye kazandırmasıdır. Akvaryum bitkileri bakım zorluklarını ve ihtiyaç duydukları teknolojik desteğe göre 3 ana kategoride incelenir. Başlangıç seviyesi bitkiler, orta seviye bitkiler ve ileri seviye bitkiler.
Başlangıç seviyesi bitkileri önceki videomuzda ele almıştık. Bu yüzden bu videoda orta seviye ve ileri seviye bitkilere göz atalım. Orta seviye bitkiler orta şiddetli aydınlatma ve düzenli sıvı gübreleme gerektiren türlerdir. Karbondioksit desteği gelişimi ciddi oranda hızlandırır. Köklerinden yoğun besin alan, geniş yapraklı bir rozet bitkisidir. Taban malzemesinin besin açısından zengin olması gerekir. Gölgelik alanlarda iyi gelişir ancak su parametrelerindeki ani değişimlerden hoşlanmaz. Kript erimesi denilen yeni tanka girişte yaprak dökme durumu bu tür için karakteristiktir. Çimen görünümü sağlar ancak yayılması için orta seviye ışık ve budama gerektirir. İleri seviye bitkiler yüksek ışık şiddeti, aktif taban malzemesi ve sürekli karbondioksit takviyesi olmadan hayatta kalamayan türlerdir. Dünyanın en küçük yapraklı bitkilerinden biridir. Halı formu oluşturmak için çok güçlü aydınlatmaya ve stabil su değerlerine ihtiyaç duyarlar. Canlı kırmızı renklerini koruması için düşük nitrat ve yüksek demir dengesi isterler. Etçil bir su bitkisi olup çok yumuşak ve asidik bir ortam gerektirir. Bitkilerin akvaryuma yerleştirilmesi ve formunun korunması biyolojik bir cerrahi müdahale olarak düşünülmelidir. Yanlış dikim, bitkinin birkaç gün içinde erimesine neden olan en büyük faktördür. Akvaryum bitkileri kök yapılarına göre farklı şekilde dikilmelidir. Bitkileri rizomlu bitkiler, gövde bitkileri, soğanlı bitkiler ve rozet bitkiler olarak sınıflandırabiliriz. Rizomlu bitkiler Anubias ve Java Fern gibi rizom bölgeleri mutlaka suyun içinde açıkta kalmalıdır. Kumun altına gömülürse bitki oksijensiz kalır ve çürüme hastalıklarına davetiye çıkar. Gövde bitkiler tek tek veya ikişerli gruplar halinde aralarında ışık alacak kadar mesafe bırakılarak kuma gömülmelidir. Soğanlı bitkilerde soğanın tamamı kuma gömülmemelidir. Sadece yarısı veya 1/3 kumun altında kalmalıdır. Rozet bitkilerde kökler tamamen gömülmeli ancak yaprakların birleştiği nokta kumun tam sınırında olmalıdır. Budama işlemi bitkinin büyüme enerjisini yönlendirmek için kullanılır. Bu süreçte iki temel hormon olan auksin ve kitokinin arasındaki denge yönetilir. Auksin bitkinin en tepe ucunda üretilir ve aşağı doğru taşınır. Bu hormon alt kısımdaki sürgünlerin gelişmesini engelleyerek bitkinin sadece boyuna büyümesini sağlar. Buna apikal dominans denir. Kitokinin genç köklerde üretilir ve yukarı doğru hareket ederek yan dalların büyümesini teşvik eder. Bir bitkinin tepesini budadığınızda o bölgedeki auksin üretim merkezini kaldırmış olursunuz. Bu durum kitokinin hormonunun baskın hale gelmesine neden olur ve bitki kesilen noktanın altındaki uykuda olan yan tomurcuklardan 2 veya daha fazla yeni dal vermesine neden olur. Bu teknik bitkiyi daha çalımsı ve dolgun göstermek için kullanılır. Akvaryum bitkilerinin en sık karşılaştığı sorun yeni alınan bitkinin birkaç gün içinde şeffaflaşarak çürümesidir. Buna erime denir. Bunun 7 ana sebebi vardır. Emers-submers geçişi, su parametrelerindeki değişimler, yanlış dikim, besin eksikliği, nakliye stresi, bozuk soğanlar ve spesifik patojen hastalıklar. Özellikle üreticiler bitkileri suyun dışında emers yetiştirirler. Çünkü su dışına daha hızlı büyürler ve yosun taşımazlar. Bu bitkiyi akvaryuma aldığınızda bitki suyun altındaki submers formuna geçebilmek için eski kara yapraklarını döker ve erir. Bu bir ölüm değil, bir adaptasyon sürecidir. Kökler sağlamsa bitki birkaç hafta içinde yeni yapraklar çıkaracaktır. Yosun sorunu ise genellikle bitkiler ve yosunlar arasındaki besin rekabetinden kaynaklanır. Bitkiler sağlıklı olduğunda allelopati denilen bir yöntemle suya bazı kimyasallar salgılayarak yosunların büyümesini engellerler. Ancak besin dengesi bozulduğunda yosunlar bu fırsatı değerlendirerek baskın hale gelir. Yosunla mücadelede en etkili silah bitkileri arttırmak ve su değişimiyle sudaki organik yükü seyreltmektir. Işık sadece açık veya kapalı olan bir lamba değildir. Bitkiler fotosentez için elektromanyetik spektrumun belirli bölgelerine ihtiyaç duyarlar. Akvaryumda bitkilerin doğal renklerini canlandıran ve fotosentezi teşvik eden kırmızı mavi spektrumlu özel lambalar tercih edilmelidir. Karbondioksit ise su kimyasını doğrudan etkiler. Karbondioksit suda çözündüğünde zayıf bir asit olan karbonik asit oluşturur ve suyun pH değerini düşürür. Bu durum sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi elementlerin bitki tarafından daha kolay alınabilmesini sağlar. Ancak karbondioksit seviyesi çok yüksek olursa pH aşırı düşer ve balıklar için ölümcül olabilir. Bitki akvaryumlarında ideal pH aralığı genellikle 6,5 ve 7,5 arasındadır. Bitkili akvaryum ise insanı sabra ve gözleme davet eden bir yolculuktur. Bir yaprağın rengindeki değişimden suyun içindeki kimyasal dengesizliği okuyabilmek, hobiciyi bir ekosistem mühendisi seviyesine taşır. Unutulmamalıdır ki bir akvaryumda ne kadar çok sağlıklı bitki varsa o kadar az yosun, o kadar mutlu balıklar ve o kadar stabil bir biyolojik döngü vardır.